Sultan 4. Murat, Revan zaferini kazandıktan sonra büyük bir ihtişamla İstanbul'a dönmüştü. Ancak bu zaferin yankıları henüz dinmeden, Safevi Şahı Şah Şafii, sultanın yokluğunu fırsat bilerek Revan'ı geri aldı. Şah, sultanın karşısına çıkmaya cesaret edememişti. Ama bu kurnaz hamlesiyle Revan Kalesi yeniden Safevilerin eline geçmişti. Haber İstanbul'a ulaştığında Sultan 4. Murat öfkeden deliye döndü. Ve herkes bilirdi ki Sultan 4. Murat'ın öfkesi düşmanlar için büyük bir felaketi beraberinde getirirdi. Durumu öğrenen sultan büyük bir hiddetle sefer hazırlıklarına başladı. Ancak bu kez hedef yalnızca Revan değildi. Sefevilere daha büyük bir darbe vurulacaktı. İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusu, Anadolu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Anadolu halkı, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra böyle kudretli bir padişah görmemişti. Bu görüntü, Anadolu'dan sefere çıkan son Osmanlı sultanının zafer alayıydı. Sultan 4. Murat, bu ilgiye karşılık zırhıyla atının üzerinde halkını selamladı. Ve halk bu gerçeği hisseder gibiydi. Son kez bir Osmanlı padişahı Anadolu'dan sefere gidiyordu. ...8 Mayıs 1638'de Üsküdar'dan yola çıkan Osmanlı ordusu, tam 197 gün süren bir yolculuğun ardından Bağdat önlerine ulaştı. Sultan Murad'ın ordusu, Konya, Adana, Halep, Urfa, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Hakkari, Musul ve Kerkük gibi önemli merkezlerden geçti. Bu muazzam sefer, adeta bir gücün ve iradenin göstergesiydi. 15 Kasım gecesi Osmanlı ordusu Bağdat Kalesi'ni kuşatmaya başladı. Geçmişte olduğu gibi kale Karanlık Kapı ve Azamiye Kapısı yönlerinden sıkıştırılmıştı. Safeviler bu bölgeleri iyice tahkim etmişti. Ancak Akkapı zayıf bırakılmıştı ve Osmanlı ordusu bu yönü hedef aldı. Sultan 4. Murat, ordusunun karargahını İmam-ı Azam'ın türbesini gören bir tepeye kurdu. Kale savunucularının sayısı yaklaşık 40.000 civarındaydı. Diğer taraftan Safevi Şahı Şah Şafii, ordusuyla Bağdat'a 6 günlük mesafede bekliyordu. Şah Şafii, meydan muharebesine girmek yerine kuşatmanın sonucuna göre hareket etmeyi tercih etti. Sultanın emriyle kuşatma, 3 taraftan yoğun top atışlarıyla başladı. Aynı anda lağım kazma girişimleri yapıldı. Ancak kazma sırasında su çıkması üzerine çukurlar içi toprak dolu koyun derileriyle doldurularak geçiş için uygun bir zemin hazırlandı. Surlar iyice yıpratıldıktan sonra 23 Aralık'ta büyük bir taarruz başlatıldı. Bu saldırıda yalnızca subaylar değil, paşalar da neferlerle birlikte yalın kılıç savaşa katıldı.
Genel taarruzun ardından bazı kuleler ele geçirildi. Ancak bu sırada Vezir-i Azam Tayyar Paşa şehit düştü. Sultan Murat, Tayyar Paşa'nın şehadetine büyük bir üzüntüyle tepki göstererek "Ah Tayyar, Bağdat Kalesi gibi 100 kaleye değerdin," demişti. Bunun ardından sultan derhal atından inerek ordusunun başına geçti ve tüm gücüyle kaleye hücum etti. Direniş daha fazla sürdürülemeyince kale savunucuları beyaz bayrak çekerek teslim oldu. Sultan 4. Murat teslim olanlara İran'a gitme ya da burada kalma seçenekleri sundu ve can ile mal güvenliklerinin teminat altında olacağına dair söz verdi. Ancak bazı Kızılbaşlar Osmanlı ordusu şehre girmeye başlayınca teslim şartlarına uymayarak Osmanlı askerlerine pusu kurdu ve saldırıya geçti. Bu yüzden anlaşma bozuldu ve savaş tekrar başladı. Tarihçi Naima'ya göre kalede 10.000 kişi kuşatma sırasında 20.000 kişi ise anlaşma sonrası çatışmalarda hayatını kaybetti. Ancak kaledeki halkın malına ve canına zarar verilmedi. Sultan 4. Murad'ın asıl hedefi Safevi başkenti İsfahan'a kadar ilerleyerek Safevi devletini tamamen ortadan kaldırmaktı. Ancak divan üyelerinin bu öneriyi reddetmesi ve sultanın kuşatma sırasında hastalanması nedeniyle seferi sonlandırarak İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ordusunu Bağdat'ta bırakan Sultan Murat, Safevi Şahı'ndan gelecek cevaba göre hareket edilmesini emretti. Bu süreçte Bağdat'ta kalan Vezir-i Azam
ve Safevi Şahı, Kasr-ı Şirin Anlaşması üzerinde uzlaştı. Bu anlaşma, iki taraf arasındaki sınırları kesin olarak belirleyen önemli bir dönüm noktası oldu. 17 Mayıs 1639 tarihinde imzalanan bu anlaşma, günümüze kadar geçerliliğini koruyarak Osmanlı-Safevi ilişkilerinde bir denge unsuru oldu. Bağdat kuşatmasını eşsiz kılan en önemli ayrıntı, Sultan 4. Murad'ın savaşa bizzat katılmasıydı. O, yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda kılıcıyla savaşı yönlendiren bir komutandı. Göğüs göğüse çarpışmalara katıldı, düşmanlarının gözlerinin içine bakarak mücadele etti. Cesareti sadece Osmanlı ordusuna değil, tüm millete moral ve güç verdi. Ancak bu zaferin ardında trajedilerle dolu bir hikaye vardı. Babası 1. Ahmet, henüz 27 yaşında ölmüş, ağabeyi 2. Osman 18 yaşında Yeniçeriler tarafından katledilmiş, amcası Sultan Mustafa ise akıl sağlığını yitirmişti. Genç yaşında tahta çıkan 4. Murat, ihanetin en acımasızını gördü. Kardeşlerinin hançer gibi saplanan sadakatsizliklerine tanık oldu. Kendi evlatlarının ölüm acısını yüreğinde taşıdı. Ama o, tüm bu ağırlığa rağmen dimdik ayakta durdu. Saltanat yükünü omuzladı ve Osmanlı'nın zayıflayan nefesini yeniden kuvvetlendirdi. Bağdat seferinden sonra İstanbul'a döndüğünde henüz 28 yaşındaydı. Şehre zaferle dönen bu genç hükümdar, gözlerinde atalarının yarım bıraktığı hayallerin ışığını taşıyordu. Ancak kader, onun için bambaşka planlar yapmıştı. Seferden kısa bir süre sonra hastalığı hızla ilerledi. Daha hayallerini gerçekleştiremeden 8 Şubat 1640'ta hayata gözlerini yumdu. Onun hayatı kısa bir yıldız gibi parladı. Ama bıraktığı izler sonsuza kadar silinmedi. Ne zaman adaletsizlikler artsa, insanlar Sultan Murat gibi cengaver birinin çıkmasını bekledi. Çünkü o yalnızca bir hükümdar değil, Osmanlı'nın son umuduydu. Ben dahi 7 iklimin padişahı, halife-i ruh-i zemin, Sultan Murat Han. Ben ne merhum abim Sultan Osman'a benzerim, ne de mensup amcam Sultan Mustafa'ya. Eğer beni hal etmek istiyorsanız ben savaşırım. Asla teslim olmam. Destur! Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, Padişahı Cihan, Fatih Bağdat, Sultan Murat Han Hazretleri.